Merhaba sevgili hikaye severler. Bugün sizi ormanın derinliklerine, yaprakların arasında fısıldayan rüzgarın bile sustuğu gizemli bir patikaya götüreceğim. Orada, üzerinde kırmızı peleriniyle ilerleyen küçük bir kız göreceksiniz. Ama durun, bu bildiğiniz masallardan biraz farklı. Çünkü kimse onun sepetindeki sırrı ve kalbindeki cesareti bilmiyordu. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin kendi elleriyle diktiği o pelerini giydiğinde kendini yenilmez bir kahraman gibi hissederdi. Her sabah olduğu gibi o sabah da güneş pırıl pırıldı. Annesi ona sevgiyle hazırladığı bir sepet uzattı. İçinde sıcacık çörekler, şifalı ballı süt ve küçük bir not vardı. "Seni seviyorum." Büyük annesi hastaydı ve bu sepet ona güç verecekti. Kız kulübeye doğru yola çıkmaya hazırdı. Annesi onu sevgiyle kucaklarken fısıldadı. "Sakın orman yolundan ayrılma tatlım." Kız başını salladı, söz verdi. Ama gözleri çoktan dallara konan rengarenk kelebekleri, şarkı söyleyen kuşları takip etmeye başlamıştı. Orman o kadar canlı, o kadar davetkardı ki. Yapraklar sanki onun için dans ediyor, çiçekler en güzel kokularını ona sunuyordu. Kalbi, macera için atmaya başladı ve adımları onu patikadan ayırdı. Bir süre sonra karşısına uzun boylu, gri tüylü bir kurt çıktı. Ama bu kurt korkutucu değil, aksine oldukça kibar görünüyordu. Parlak gözleri ve yumuşacık bir sesi vardı. "Nereye gidiyorsun böyle tek başına küçük kız?" diye sordu. Kız hiç korkmadan sepetini gösterdi. "Büyük anneme gidiyorum, biraz hasta da." Kurt kurnazca gülümsedi. "Öyle mi? O zaman neden bu uzun yoldan gidiyorsun ki? Bak, şu taraftan gidersen çok daha hızlı varırsın." diye bir patikayı işaret etti. Kız, kurda teşekkür edip gösterdiği yöne döndü. Oysa bilmiyordu ki, kurtun aklında çoktan başka bir plan vardı. Kurt, ormanın en kestirme yolunu kullanarak büyükannenin kulübesine kırmızı başlıklı kızdan çok önce vardı. Kapıyı usulca çaldı ve içeri süzüldü. Zavallı büyükanne karşısında kurdu görünce şaşkına döndü ama tepki bile veremeden kendini kilitli bir dolabın içinde buldu. Kurt etrafına sinsice bir göz attı. "Şimdi biraz tiyatro zamanı." diye mırıldandı kendi kendine. Hemen işe koyuldu. Başucundaki çekmeceden büyükannenin yuvarlak gözlüklerini bulup burnunun ucuna yerleştirdi. Dolaptan eski gri bir peruk bulup başına geçirdi. Büyükannenin geceliğini giydi. Düğmelerini zar zor ilikledi. Son olarak yatağa girdi, battaniyeyi çenesine kadar çekti ve yastıkların arasına iyice gömüldü. Kırık bir ayna parçasında kendine baktı. "Harika bir büyükanne oldum." diye kıkırdadı. "Sadece sesimi biraz daha inceltmem gerek." Tam o sırada kapı çaldı. Gelen kırmızı başlıklı kızdı. İçeri girdiğinde kulübede tuhaf bir sessizlik vardı. "Büyükanne?" diye seslendi merakla. Yatakta yatan figür ona yavaşça el salladı. "Buradayım tatlım." diye cevap verdi incecik, tuhaf bir ses. Ama bir şeyler doğru değildi. Kız yavaşça yatağa yaklaştı. "Büyükanne," dedi şüpheyle. "Gözlerin neden bu kadar büyük?" Kurt rolünü oynayarak cevap verdi. "Seni daha iyi görebilmek için canım." Kız devam etti. "Peki kulakların neden bu kadar büyük?" "Seni daha iyi duyabilmek için tatlım." Kız bir adım daha yaklaştı. Ellerin neden bu kadar tüylü?" Kurt sabırsızlanıyordu. "Seni daha sıkı sarabilmek için," diye fısıldadı. Kız artık emindi. Son sorusunu sordu. "Peki büyük anne, dişlerin neden bu kadar sivri?" Kurt zaferle bağırdı. "Seni daha iyi yiyebilmek için," ve battaniyeyi fırlatıp yataktan fırladı. Ama o anda kırmızı başlıklı kız hiç beklemediği bir şey yaptı. Paniklemek yerine hızla sepetine uzandı ve içinden büyük annesinin ona hediye ettiği eski parlak bir çanı çıkardı. Çanı tüm gücüyle sallamaya başladı. Çanın sesi ormanın derinliklerinde yankılandı ve o sırada yakınlardan geçen bir avcı bu yardım çağrısını duydu. Saniyeler içinde kulübenin kapısı kırıldı. Avcı içeri daldı ve kurdu etkisiz hale getirip ormandan uzaklaştırdı. Büyükannesi dolaptan çıktı. Biraz korkmuştu ama güvendeydi. Kırmızı başlıklı kız ona sımsıkı sarıldı. Kalbi hala deli gibi atıyordu ama artık biliyordu ki yalnız değildi. O günden sonra ormanda yürürken sadece pelerinine değil, kalbindeki cesarete ve zekasına da güvendi. Ve bu hikayeyi duyan her çocuk en zor anlarda bile kendi içindeki kahramanı hatırladı. Bu güzel hikayeyi benimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni masallarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.